Evet, şimdi şöyle bir şey yapalım ilk önce. Ee, neydi? Kaft.com'a bakalım arkadaşlar. Kaft bu işi nasıl yapmış? Erkeğe tıklıyorum ve buradan tasarım tişörte tıklıyorum. Tasarım yok mu? Bir dakika. Geldi mi? Geliyor. Okey. Görüyorsunuz galiba ekranı. Güven sen de çalışabilecek misin? Tamam, süper. Şimdi burada erkek tişört var. Onun dışında kadından mesela basic tişörte gelelim. Kadın basic tişört diye bir şey var. Ondan sonra mesela işte buradan bereye tıkladım tekrar. Sadece bere diye bir şey var. Sonra ekstradan, ekstra değil, bilgiden değil. Mesela tasarım kapşonluya bakıyorum. Kapsonlu tasarım diye bir şey var. Ya söyleyemedim. Kapsonlu. Tabii yani de ben şimdi biliyorsunuz Slugify okuyorum normalde. Ondan kaynaklanıyor. Şimdi bu tarafa baktığımız zaman anladığım kadarıyla bu sitenin sadece tek bir tane kategorisi var. Yani erkeğe gelip tasarım tişörte baktığım zaman erkek tişört diye yazıyor. Kadına gelip tasarım tişörte baktığım zaman kadın tişört diye yazıyor. Ondan sonra şeye bakalım, atlete bakalım. Sadece atlet yazıyor. Allah Allah. Ha, çünkü erkekte atlet diye bir şey koymamışlar. Bu yüzden de bütün şeyleri böyle elle yapmışlar. Biraz garip olmuş buradaki standart ama Hocam diğer kategorilerin eşit yani mesela erkek bere de aynı. tabii yani çantaya baktığınız zaman aslında çanta. Yani erkeğin içerisine de koymuşlar. Ondan sonra kadının içerisine de koymuşlar. Yine aynı çantayı satıyorlar. Bir şey fark etmiyor. O yüzden bu site özelinde bakacağımız için, bu siteyi düşündüğümüzden dolayı veyahut da böyle bir yapı düşündüğümüz için aslında sadece kategorileri var. Yani erkek ve kadın gibi ana kategorileri yok. O yüzden kategori var ve kategorilerde de sadece demişler ki bu kategoride bunu göster, şu kategoride bunu göster demişler. Ama biz kategoriye erkek ve kadın diye iki tane de şey açalım. En azından field açalım. Ve bu field'larda da en azından bunu tutalım. Yani şeyin içerisinde, kategorinin içerisinde erkek mi, kadın mı veyahut da ikisi de var mı diye tutalım. Belki de başka bir kategori olacak. Onu da orada tutacağız. Boolean field yapayım mı yapmayayım mı diye düşünüyorum. Orada kategori kısmında. Tam olarak emin değilim. Şundan dolayı emin değilim. Çok iğrenç bir yapı. Ama en azından basit ve anlatması da basit. O yüzden emin olamıyorum. Peki benim product'a ihtiyacım var. Product'a ihtiyacım olduğu için bu arada tam ekran yapabilirim artık. Çünkü yorumları görmeme gerek yok. Bir sorun var mı? Yok gibi gözüküyor. Okey. Buradan sol tarafı açtım ve sol tarafı açtıktan sonra, bu arada son halini aldınız mı bilmiyorum ama dün akşam ben yine son yaptığım halini aktarmıştım. Ve product kısmına gelip models'a geldim. Models'a gelince benim iki şeye ihtiyacım var. Birincisi kategori ve ikincisi de product. Minimumda bunlara ihtiyacım var. Bu minimumda ihtiyacım olanlardan öncelikli olan hangisi? Product mı, kategori mi? Kategori. Çünkü eğer bir product'tan bahsediyorsak kategorisi olmadan product hiçbir işe yaramaz. O yüzden kategori kısmını yapacağım ve kategori kısmında da class diyorum. Nedir? İsmi de kategori olsun. Bayağı da basit bir isim oldu. Ve burada da ne olacak? Models'taki model olacak. Peki içerisinde ne olacak? Birincisi bu yapılar gerçekten birbirine çok benzer. O yüzden Models'tan diğer taraftan gelecek olursam Models ve Page'e gelecek olursam şuradaki Page'deki her şeyi alabilirim ve diğer tarafa atabilirim. Bunu attığım zaman da benim neye ihtiyacım var? Birincisi title'a ihtiyacım var kafadan, kategori için. Ve char field olacak. Ve zorunlu olacak. Yani boş olmayacak. Ondan sonra slug olacak. Default'ta da boş vermişiz gördüğünüz gibi. Bunu vermesek iyi ama şimdi kalsın. Content olacak mı? Yani şöyle düşünün. Şurada ben gelsem, şurada erkekte tasarım tişörte tıklasam, şurada şu kısımda yukarıda bir şeyler yazıyor mu mesela? Burada. Yazıyor mu şu anda? Hayır. O zaman demek ki content diye bu kategoriyle ilgili bir bilgiye ihtiyacım yok. O yüzden bunu sildim. Cover imaja ihtiyacı var mı? Kategoriyle ilgili bir imaja. Belki ihtiyacı var. Şuradaki şu görseli daha sonra eklemek istersek belki onun için kullanabiliriz. Ama onun dışında şuradaki görseller neyin görseli? Product'ın görseli. O yüzden de
Product ile ilgili kullanacağımız zaman zaten product'ın görseli olacak. Belki de cover image'a şu anda ihtiyacım yok. Kafadan bunu silebilirim de. Çünkü orası ikon. Yani belki o ikonları daha sonra başka bir şeyle ekleyeceğim. Yani database'e eklemek istemiyor olabilirim. Veyahut da kalabilir. Kalsın mı sileyim mi? Kalsın. Kalsın diyen nereye kaldırsın? Sil diyen nereye kaldırsın? Evet. Peki oy birliğiyle. Şimdi burada default status ve status var. Peki şöyle bir durum var arkadaşlar. Stokta verdiği Efendim? statüsü stokta var veya yok. Hayır. Bu kategori. Kategorinin statüsü önünde var veyahut da yok diye bir şey olmaz. Yani şöyle düşün. Kategori kapalı olur, açık olur ama kategori kapalıysa yani taslaksa veyahut da delated'sa sen onun zaten ürünlerini göstermezsin. Aslında buradaki yapı yine page'e çok benziyor. Hatta daha komik bir şey söyleyeyim mi? Biz bunları yazdık. Default status ve status var. O yüzden ben şunu bile yapabilirim. Bunları yazmakla uğraşmam. Hiç. Efendim? Yukarıya ekleriz. O zaman nasıl ekleyeceğimi söyler misin Özge? Hayır. Pastala yok. Ama bir liste oluşturur hocam. Hayır. Bunları hiç yazmayacağım. Ama kullanmak istiyorum. Güzel. Bir import cevabı geldi buradan. Import cevabı süper bir cevap. Peki nasıl yapacağım? El kaldırdı İrfan. O zaman from nokta From models page nokta page nokta models import import ne? Default status. Ne? Status. Zaten bunları yazmıştım. Oradaki her türlü variable'da kullanabiliyorum. Efsane bir şey bu. Yıkılıyor, yıkılıyor. Bu arada böyle bir hoca göremezsiniz falan diyor. Neyse. Reklamını yapayım. 0900 falan diye. Bunları da YouTube'a kaydedeceğim bunu arkadaşlar. Neyse. Bugün de kaydediyorum. Şundan dolayı kaydediyorum. Belli bir yere kadar geldik e-ticaretin. En azından bunları da görsünler diye. Tamam bunu yaptık. Gördüğünüz gibi artık default status ve statusu buradan aldım. Böylelikle ben bir daha yazmakla uğraşmadım. Ama tabii ki mesela product için yazacağım zaman kafam karışabilir. Product için yazarken de product default status ve işte product status diye yazabilirim. Böylelikle bunları da hatırlarım ne için olduğunu. Ama burada dikkat edecek olursanız default status'e tıkladım ve tıklayınca direkt geldi nerede olduğu. Draft varmış ve status var. Status ne yapıyor? Draft, ondan sonra published ve deleted olarak bu bilgileri tutuyor. Zaten bu bilgiler bana yeterli. Belki onay bekliyor falan filan gibi yeni statüsler de ekleyebilirsiniz. Çok da önemli değil. Bunları eklemek isterseniz. Peki kategoriyi oluşturdum. Peki bu kategoriyi migrate etmeden ben direkt product'ları şu anda oluşturabilir miyim? Oluşturabiliriz dedi Güven. Yani hocam biraz sonra. Database'e make migration yapmadan hemen altına class olarak product diye bir class oluşturabilir miyim? Neden olmasın? Yapar. Hocam mail sadece göre tabanımız oluşturmak için yani. İlişkili olmasını istiyorum aynı Vallahi zamanda. Bu sadece mail migresi sadece veri tabanına yazıyoruz. Şu an bunu kullanabiliriz bu kod içerisinde yani. Bence. Kod içerisinde kullanabiliriz ve make migration yapmadan şu anda yazmaya devam edebiliriz ve daha sonra ikisini birden migration yapabiliriz diye söylüyor Güven ve Hamit. El kaldırıyorlar hatta yapabiliriz diye oyumu bundan yana kullanıyorum diyor. Peki yapabiliriz diyen başka kimse var mı? Peki yapamayız diyen, hata verir diyen, yapmamalıyız. Yani hazır yazmışız. yapmamalıyız, ayıp olmalı diyen var. Yazmışız zaten hemen atalım kaydedelim. Şimdi şöyle bir şey var. Yani adım adım gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok ama aynı zamanda bu ikisi ilişkiliyse bir şeye dikkat etmeniz lazım. Bir, hemen göstereyim. Hatta yapalım bunu. Ondan sonra göstereyim. Altına geldim. Class, product dedim. Ve product dedikten sonra models içerisindeki model'ı çağırıyorum. Noktalı virgül değil, normal virgül, iki nokta üst üste. Ve yine buradaki yapıya benzer bir yapım olacak kafadan. Hatta şuradaki şeyi tekrar alayım. Page'i tekrar alayım. Gördüğünüz gibi ben sadece kopyala yapıştırla çalışan bir developer. Maalesef. Neyse. Bunu YouTube'dakiler de duyuyor ama yapılacak yine bir şey yok. Bir tane daha alan ekleyelim. Stock diye bir alanımız olsun şurada. Ve stock diye bir alanım oldu. Ve stock alanı şu anda Models'taki ne alanı olacak bu? Ne alanı olsun? Nasıl bir alan olsun? İyi ki de.
Integer mıydı? Peki bakalım. Gidelim. Django model integer diyelim. Integer field. Peki. Burada integer ile ilgili şurada yazacaktır büyük bir ihtimalle. Email field, image field, integer field var. Şurada integer field var. Bir de small integer field var. Integer mı small integer mı kullansak acaba? Integer ne kadar, small integer ne kadar? Small integer'a bir bakalım. Small integer field. Neyi tutuyormuş? Evet. Yani gerçekten benim stoğum 32.000'i geçecek mi bu projede? 32.000 tane tişörtün stokta olmasını hedefliyor muyum? 32.000'in üstünde stoğun olması. Tek bir tişört, tek bir product için. Yani mesela ben size şöyle söyleyeyim. Kaft böyle bir şey hedeflemiyordur. Proje bazlı düşünecek olursak. Eğer 32.000 tane tişörtünüz aynı anda stokta varsa aynı model için o zaman çok büyük bir rakam bu. Bunu eritemezsiniz kolay kolay. Bunları mesela düşünüyor olmanız gerekiyor. Yani bu adamlar ne kadar bu oyunu kullanmak istiyor. O yüzden ben sırf bu firma için small integer field kullanacağım. Sebebi de sadece egzersiz olsun diye. Yani integer field'ı zaten yazabilirdik ama ben small integer field yazacağım. Çünkü ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Bir de niye böyle bir şeye ihtiyaç duymuşlar? Small diye. Zaten integer'de Database'deki alanın ne kadar olacağını belirtiyorsun. Çünkü database'in mesela diyelim ki çok büyük bir proje yapıyorsun. O zaman projedeki field'ların ne kadar alan tutacağını da belirtmen lazım ki ona göre şişsin database'in veyahut da alanını tutsun. Boyutla alakalı bir şey daha göstereceğim. Peki burada diyor ki eksi 32.000'e kadar düşebilir diyor. Stok. Stok eksi 32.000'e düşer mi? Stok kaça düşebilir? Sıfıra. Net. Sormuşlar bir depo sorumlusuna. Demişler ki sana 10 tane ürün teslim ettik. Aradan bir ay geçti. İşte 5'e gitti. Tekrar 5 tane geldi. Ondan sonra arada bazı hatalar oldu falan filan. Elinde kaç tane stok kalmıştır? Yani onun da demesi gereken şey 10. Çünkü stok asla şey olmaz, hatalı olmaz yani. Stoktan asla hatalı rakam çıkmaz. Muhasebeci gibi değiller yani onlar. Kaç istiyorsun diye cevap vermemesi gerekiyor. Bu taraftan baktığınız zaman ya stok vardır ya da sıfırdır. Bu kadar basit. O zaman ben small integer field de kullanmamalıyım. O zaman ben pozitife bakıyorum. Positive integer field, hatta positive small integer field. O zaman diyor ki positive small integer field için değer diyor kaç olabilir? Sıfırdan 32.000'e kadar olabilir. Böylelikle siz en baştan şeyi söylemiş oluyorsunuz. Hocam bu artı değeri biz yükseltemiyor muyuz? Örnek veriyorum. 2 milyon yapmak istiyoruz. Integer o zaman. Positive integer yerine yani small yerine şeyi kullanacaksın. Burada diyor ki bu database ile alakalı. Database limiti bu. Onun kendisi o da limit koyuyor. Biz mesela onları böyle yazmak istesek yazamıyoruz. Nasıl yani? Yani o store bizi devreye giriyor. Char field kullanırsın o zaman. Yani bu rakamın üstüne çıkmak istiyorsan big integer field falan filan yetmiyorsa milyar diye bir şey tutmak istiyorsan sen onu char tutarsın en kötü ihtimalle. Hadi diyelim ki database'in buna izin vermiyor. O limitleri var. Efendim? Sonra integer'e çevirirsin. Bu arada Python'da zaten buna benzer yöntemler kullanıyor. Yani rakamlar kısmında efendim? Yani integer'de de float falan oluyor. O sayıdan integer'e de çeviremezsin. Evet. Bu arada şöyle bir şey var. Şunu unutmayın. Positive small integer field kullanacağız burada. O yüzden bunu yazdım. Peki bunun içerisinde ne yazmam gerekiyormuş? Positive small integer field'dan alıyormuş kendisini. Positive integer field. Ve burada default olarak da bir tane değer vermemiz gerekir bence. Default diyorum. Ve diyorum ki sıfırdır diyorum. Okey. Böylelikle stock diye bir şey yazdım. Models'tı bu arada bu. Bunu yazdım. Başka neye ihtiyacım var? Product için. Statüsünü değiştirmemiz lazım. Bunun statüsü böyle olmamalı diyor. Peki nasıl olacak? Brainstorm'da var, başka bir şey olabilir. Nasıl statüsler olabilir? Stokta var olabilir mi? Değişiyor ya. Mesela ne diyebilirsiniz? Bana söyleyin. Ne olabilir ki?
Hayır. Satıldı satılmadı değil. Bir kere bu product, bu kartın içerisindeki item değil. Product'ın fiziksel olarak kendisi. O yüzden bu tarz şeyler product'ın içinde durmaz. Ne olabilir? Beden çeşidi olacaksa bir de o da mesela bu stoktur. Yani o zaman böyle tutmayacaksınız bunu. Diyeceksiniz ki her bir beden için product'ım var diyeceksiniz. Buna da mesela beden eklememiz gerekiyor. Bedenin product olması gerekiyor. O zaman her üründe olması gereken özellikler buraya yazmamız gerekiyor. Statüs kısmında mı? Ne mesela? Statüsten kastımız bu arada bunun durumu. Hocam, Ne olabilir ki durumu? Hı? Ben stok diyorum. Stok. Stok. Aha, var yok diye. Tam taslağı çek. Sıfırdaysa zaten biliyorsun onun sıfır olduğunu. Sorgudan bak. Zaten sıfır olanları gösterme. Niye başka bir şeye ihtiyacın olsun ki? Zaten sıfır olup olmadığını biliyorsun. Sıfır olmayan ürünleri göster. O yüzden statüsü gerçekten iyi, komik bir şekilde bakacak olursanız belki de bu ürün için statüs de hakikaten bunun aynısı. Çünkü ne olabilir ki statüste? Ya published'tir ya da değildir ürün. Hocam bence o zaman statüsü olması gerekiyor. Yani Olsun ki yani. şundan dolayı olabilir. Söylüyorum sebebini. Senin ürünün mesela 50'dir. 50 tane ürünün vardır. Girmişsindir içine. Ama resim eklemeyi unutmuşsundur. Ve aynı zamanda başka bir bilgi daha eklemeyi unutmuşsundur. Admin de gider her şey ekliyse statüsünü published yapar. Yani sezonluk ürün çıkar. Gibi. Yani statüs sonuçta senin filtrelerinden bir tanesi. Filtrelerinden derken ekrana gösterme filtrelerinden bir tanesi. Yoksa bunu da kullanmak istemiyorsan şöyle zekice Ama şey... hocam zaten onu biz şeye göre bakmıyoruz. Zaten stoğa göre bakıyoruz. Eğer sıfırdan farklıysa yayınla, değilse yayınlama gibi. Sıfırdan büyüktür. Birisi depodaki adım adım düşünelim. Depo sorumlusu geldi 50 tane ürün var dedi. Bunu girdi. Product'ı da girdi. Fotoğrafına gitti, fotoğrafçı çekti. Ondan sonra fotoğrafçı çektiği ürünü de yine bu product'ın içine koydu. Aynı anda bu iş olmuyor. Stoğa giren kişi mesela saat 9'da yapıyor bu işi. Fotoğrafını çeken kişi saat 11'de yapıyor. Ve senin bu ürünü belki de sisteme girmen saat 10'u akşam onu bulabilir. Çünkü içine yazı da yazacaksın. Content yazacaksın daha. Bu ürün şöyle güzel bir üründür. Aman şusu da vardır, aman busu da vardır diye yazı yazacaksın. Yani her bir adımı düşünmen lazım aslında bu tür şeylerde. Ve statüs ve stok yeterli değil aslında. Ben olsam başka bir sürü şeyler daha eklerdim bunun içerisine. Ve her bir görevliye de şunu verirdim. Fotoğrafçı sadece fotoğraf ekleyebilir. Şu sadece bunu ekleyebilir. Bu sadece bunu ekleyebilir. Gibi. Yani stok yetmez. En azından 2 tane 3 tane filtreye ihtiyacın var. Ben öyle düşünüyorum en azından. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Tatmin olmadın mı Güven? Tamam. Content'e ihtiyacımız var mı? Var. Dikkat edin. Neredeyse product aslında şeyle aynı. Page ile aynı özellikler taşıyor. Birkaç tane özellik farklı. Ne? Stok var. Başka? Başka ne var? Hocam şimdi bunun kendi özelliklerini belirlememiz gerekmiyor mu? Hani şu kategoriye ait olduğuna dair. Evet, güzel. Burada kategori olması gerekiyor. Peki kategori nereden gelecek? Models'tan. Ondan sonra neydi? Ne gelmesi lazım buraya? Kategori gelecek de onun şeyi ne? Many to many mi olacak? Man to many mi olacak? One to many'yi nasıl yapacağız peki? Efendim? Birçok kategoriye girebilir. Bir kategoride de birden çok ürün olabilir. Aynen öyle. Many to many olmayacak. Bir kategori, yani mesela tişört için düşün. Tişört sadece erkek tişörtüdür. Veyahut da tişört sadece tişörtün içindedir. Ama farklı bir özelliğinden dolayı iki kategoride de çıkabilir. Mesela bu yapıya bakacak olursak öyle bir şey yok. Yani şu yapı için konuşacak olursak ben buradan çantaya, bereye geliyorum mesela. Bere sadece bere. Ondan sonra kadın beresine geliyorum. Bak yörel kısmına bak. Yine bere. Sadece bere yani. Biz zaten kafta yapıyoruz. Yani zaten olayımız ne biliyor musunuz? Elimizde bir tane proje var. O projeye benzer bir şey yapıp onların nasıl düşündüğünü öğrenmeye çalışıyoruz. Yoksa ona bakarsan çok fazla şey yapabiliriz. Güven belki şunu demek istiyor. Mesela ben kırmızı renkli tişörtleri bulmak isteyince bir kırmızı kategorisi olacak. Ama o filtreleme oluyor. O filtreleme oluyor. Bu arada stoklarını da ayrı tutmanız lazım. Yok mesela bir tişört hem tasarım tişörtlerde örnek veriyorum hem de basic tişört kategorisi. Her kategoride olamaz. Her iki kategoride olabilir ama bu örnek için değil.
Yani many to many yapabilirsiniz. Böyle bir şey olabilir ama bu örnek için sadece tasarım kategorisinde var. Olayın özü o. Yoksa şey değil, sen haklısın yani. Peki nasıl yapacağım? One to One to one mı? one to many işte. One to many. One to many diye bir şey var mı peki bizde? Many to one var. Başka? Şuraya bakın. Relation kısmına. Kaç tane relation var? Görebiliyor musunuz relation kısmı? Açayım, büyüteyim biraz daha. Şöyle yaptım. Kaç tane relation var? 1, 2, 3 tane. One to one, many to many. One to one, many to many. Başka? Foreign key. One to many dediğimiz şey aslında foreign key. Foreign key'e tıkladım. Foreign key'e tıkladıktan sonra burada foreign key ile ilgili nasıl bir işlem olacağını gösteriyor. Diyor ki burada foreign key diye tanımlaman lazım diyor. Ve bunun içerisinde kategori olacak diye yazıyorsun. Kategori olacak diye yazdıktan sonra diyor ki ben bunun silinme işleminde ne yapayım diyor. Silinme işleminde ne yapayım kısmı aslında şu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Siz başka tepkiler verebilirsiniz ama buradaki tepki diyor ki, şu tepki, siz kategori silinirse bunun içindeki bütün tişörtleri silmek isteyebilirsiniz. Örnek. Adam mesela geldi, kategoriyi gerçekten fiziksel olarak sildi. Onunla birlikte her şeyin silinmesini isteyebilirsiniz. O zaman buradan cascade diyorsunuz. Eğer öyle istemiyorsak. İstemiyorsanız buradan seçenekler var. Ondan sonra şurada Şu an Cascade diye. siliyor değil mi hocam? tabii. Nerede? On delete'deydi. Protect Heh, şurada. Evet, protect var. Mesela burada ne yaptığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Okey? Burada gerçekten modeldeki delete'i sildiğiniz zaman neler oluyor? Ve aynı zamanda mesela çok enteresan bir şey yapıyormuş burada. Sinyal de gönderebiliyor musunuz? Bu sinyaller olayında ayrıca konuşacağız ne olduğunu. Tamam. Şimdilik bu böyle kalacak. Zaten buna ihtiyacımız var. Kategoriye ihtiyacımız vardı ve kategori kısmında bunu da yazdık. Peki başka ne ihtiyacımız var? Product'ta. Right. Evet. Şükürler olsun. Sonunda. Buraya da price gelecek. Peki price nasıl bir şeydir? Evet. Float mı? Peki float field'da burada unutmamanız gereken şey, 2 tane değer vermeniz gerekiyor minimumda. Birincisi max length. Daha doğrusu şuradan bakalım float'tan. Nerede yazıyor? Şurada yazıyor olması gerekiyordu. Minimum 2 tane değer vermeniz gerekiyor çünkü bunda. Evet. Max digit aslında decimal fiyatla aynı olduğu için burada. Ondan sonra şimdi şeye dikkat etmek gerekiyor. Decimal field'da float field'ın arasında ufak tefek farklar var. Hatta şurada da float field'la decimal field arasındaki farklar diye yazıyor. Ne yapıyormuş arkadaşlar float'la decimal arasındaki fark neymiş? Bir de şöyle bir şey var. Genellikle decimal field biraz daha hassas işlemler yapıyor. Onu da unutmayın. Tamam, decimal field genellikle daha hassas işlemler yapıyor. Peki, şimdi burada maksimum digit var, bir de decimal fields var. Burada var mı bu arada? Bakalım. Bak digit toplam hali decimal place. Bu ilk iki
Evet. Yani aslında burada Hamit'in dediği gibi diyelim ki işte 199.29 diye yazacak olursak aslında toplam kaç karakter etti? 5 karakter ediyor. Max digit buradaki 5'i anlatıyor. Ondan sonra virgülden sonra da 2 tane ayıracağını söylüyor. Tamam, toplam 5 olacak ve virgülden sonra da 2 olacak diye belirtmiş oluyorsunuz. Peki bu bize yeter mi? Bence de yeter. Yani 999 TL'ye kadar gidebiliyoruz. O yüzden de bu firma için yetecektir. Ama yetmeyeceğini düşünüyorsanız bir tık daha arttırabilirsiniz. Yani bu noktayı saymıyorsun karakter olarak. Yani aslında şöyle düşün. Hayır. Nokta ile ilgili işin yok çünkü nokta değil. Nasıl söyleyeyim? Number değil. Evet. O yüzden de sol taraftan 3, sağ taraftan 2 toplam 5 ediyor diye düşüneceksin. Ekranda bana noktayı verecek mi? Noktayı verecek. Nereden verecek? Decimal olduğu için normal decimal'da nasıl yazıyorsan öyle verecek. Yani sen iTerminal'e geleyim. Ondan sonra Python deyip Enter'a basıyorum. Ve daha sonra mesela 10.10 dediğimiz zaman burada zaten bu şekilde veriyorsun. Ha, kendisi tamam. Tamam. Kendisi veriyor yani. Okey. Bunu da yazdık. Bunu yazdıktan sonra başka bir şeye ihtiyacımız var mı? Yani öyle işte. Bir sıkıntı yokmuş gibi gözüküyor. Bunda niye hata verdi bu arada? Max digit'i, float'ta buna ihtiyacınız yok diyor galiba. Decimal'a ihtiyacımız var mı? Max length varmış. Galiba hiçbirisini tutmuyor. Sadece tutuyor arkadaşlar. Neydi onun ismi? Bir dakika göstereyim. Decimal field galiba tutuyor bunları. Evet. Decimal field olursa uzunluk belirtmeniz gerekiyor ama normalde belirtmeniz gerekmiyormuş. Peki float ne kadar belirtiyor? Floating. Virgülden sonra kaç tane belirtiyorsun? Yo yani normalde kaç hane tuttuğu ile ilgili bir şey yazmamışlar da. Parmağın ne kadar varsa o kadar. Evet yani yapmıyor galiba. Sıkıntı çıkartmıyor gibi gözüküyor. Aslında ben genellikle decimal kullanıyorum. Decimal kullanınca kendimi daha güvenli hissediyorum yani o konuda. Çünkü virgülden sonra kendilerle ilgili işlem yapmak daha kolay geliyor bana. Ama decimal tutarsanız da bu sefer decimal modülünü çağırmanız gerekiyor her seferinde. Çünkü mesela diyelim ki 0,29 diye bir sayı yazdınız. Aslında 0,29 diye tutulmuyor. 0 işte 29.999 bilmem ne diye tutuluyor ve sonunda küsuratlı bir rakam da çıkıyor. O biraz iğrenç olabiliyor belli dönemlerde. O yüzden bu decimal'ı kullanıp oradaki düzenlemeleri yapmanız gerekebiliyor. Float'a da bakarız. İşimizi görmezse decimal'a çeviririz. Tamam mı? Pi falan var, decimal'da tutuyorsun değil mi? Efendim? Pi 14'ten sonra mesela Tabii. Yani sonuçta decimal'da tutman gerekiyor. Hassas olduğu için decimal'da. Şeylerde, o neural network'te falan decimal tutuyoruz. Her zaman. Float sadece 2 tane mi veriyor? Peki yoksa 16'ya kadar mı veriyor? Float'ın kaç hane verdiğini hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ben de hatırlamıyorum. 16'ya 32'ye kadar veriyor. Bakalım. Python 3 diyelim. Ondan sonra Python 3 dediğimiz zaman 10. Ondan sonra veyahut da şöyle yazalım. Float. Dur. Okey. 16. Tamam. Ve burada da neler yapabileceğimizi görmüştük. Bu arada açayım. Source diyeyim. Ondan sonra ve Python neyse burası kalsın. Peki bunu kaydettik. Şimdi şunu soracağım size. Geldim. Bunun sırasını değiştirdim. Bunun sırasının yukarıda olması gerektiğini düşünüyorum. O zaman abi. Çağırıyor böyle kalmalı. Böyle altta kaldı o nokta diye okuma. Evet. Hatırlıyorum. Tek sorun bu. Tamam. Yani eğer bir şeyi çağırıyorsanız Bununla ilgili mesela C'de bu sorunu gidermek için yukarıda o klasın veya fonksiyonun prototipini tanımlayıp bu sorunu çözebiliyoruz. Bunda var mı böyle bir şey? hiç denemedim. Yani bu tarz şeylere bakmama gerek kalmıyor. Çünkü sırasıyla yazıyorum. Hiç neden öyle bir şeye ihtiyacım olsun ki? Alt yazıyorum zaten. Peki
Bunu o zaman alta aldığımız zaman herhangi bir sorun yaşayacak mıyız? Şu anda hata almadık kod etrafında, kod içerisinde. Peki Python manage.py dedikten sonra ne diyecektim ben? Make migration diyecektim. Bu arada şunu biraz küçülteyim. Aşağıya göremiyor olabilirsiniz çünkü. Şöyle yaptım. Make migrations dedim. Ne yaptı? Kategori oluşturdu. Ondan sonra product'ları oluşturdu. Ve daha sonra da migrate dedim. Ve migrate dedikten sonra bir tane işlem yaptım diyor. Niye bir tane işlem yapmış? Hepsini tek şey. Hepsini tek bir tane Python dosyasının içerisine yazmıştı çünkü. Hepsini tek bir Python dosyasının içine yazdığı için bunların hepsini yaptı. Hemen admin panelimizi yapalım. Admin panelde bunların hepsini bir kaydedelim. Orada dursun. Ondan sonra da biz admin panel üzerinden bu product'ları falan oluşturalım. Olayımız bitsin. Ha bu arada şunu unuttuk. Unuttuk mu ya? Unutmamışız pardon. Product'ta da Slack var mı diye kontrol edecektim. Varmış. Bir sıkıntımız yok. Okey. Çünkü şöyle bir şey var. Ben buradaki bereye gelip bir tanesini tıklayacak olursam dikkat edin store'un altında Capello Solo Bere diye yazmış. Oo çok kötü. İsmini yazmış. 7 diye yazdım. Arkadaşlar bunlar neyle yapmışlar bunu ya? Neydi? How Technology miydi? Neydi? How... Bir tane şey vardı. Site vardı. Evet. Var. Öyle bir site var. Which Technology Build diyelim. Build with website deyince Build with diye bir tane site var. Geldim. Ondan sonra Kaft'a geldim. Yapıştırdım. Affetmedim. Bu arada Kaft üzgünüm ama birazdan bu bilgi YouTube'da yayınlanacak. Tamam. Bunlar arkadaşlar analitikle ilgili bilgileri. Neler kullanmış analitikle ilgili? Pixel kullanmış. Bu arada Pixel'i kesinlikle incelemenizi tavsiye ederim. Ne yaparsanız yapın. Yarın öbür gün Pixel'e bir şekilde ihtiyacınız oluyor. CDN'lere bakmış. Birkaç tane CDN kullanmış. Ondan sonra payment ile ilgili neler yaptığı ile ilgili bilgiler var. Hangi işte altyapıları kullanmış, FancyBox kullanmış, jQuery kullanmış. Bayağı bir şeyler bu konuda. Neyse. Komodo SSL var. Amazon'un serverlarından kullanmışlar. Hosting'inin nerede olduğu yazıyor. Hangi web sunucusunda kullandığı yazıyor. CSS'lerin neleri olduğunu yazıyor. CD'nin neleri olduğunu yazıyor. Ama hangi dili kullandığı yazmamış. Gören oldu mu? Bence PHP kullanmışlardır bunlar. Göremeyiz. Zaten arka plandaki dil gözükmez. Hocam zaten çok farklı. Mesela tişörte girip URL'le virgül falan kullanmışlar. Bakayım. Gender, virgül, mail falan. Tişört. Ben şurada mıydık ha? Yo. Sepete ekledim mi var acaba? Original Ocean diye bir tişört var mesela. Ona girdiğim zaman yukarıda link mesela virgül var. Ben kategori... Ha bu şey ama. Bu get'le birlikte kategoriyi seçiyor adam. Yani şu anda bu gördüğün şeyler kategori. Büyük bir ihtimalle bu adamlar aslında yani arka tarafta şey de kullanmış olabilirler. Bir JavaScript kütüphanesi kullanmış olabilirler. Tam olarak emin olmamakla birlikte. Yani şuralardan gidip bakabiliriz ama çok da gerekli değil yani şu anda ne kullandıklarına bakmak. Ama genel olarak bütün standartlarını buradan veriyor. Kim ne kullanmış, ne yapmış diye. Bunları gizlemenin yöntemleri var da gerek de yok bence gizlemeye çok da. Neyse şu admin paneli yapacaktık. Admin paneli yapabilmek için admin'e geldim. Ama page'den ben bir şeyleri hemen kopyalayayım. Şunu kopyaladım ve diğer admin panele geldim. Neleri almam lazım burada? Aynen öyle. From diyorum. Models'ın içerisindeki product import neydi? Kategori. Niye gelmedi kategori? Page'in modu. Ben neredeyim şu anda? Yok, card'daymışım arkadaşlar. Özür dilerim. Models'a admin'e geliyorum. Product'a geldim. From models import ne import edecektim? Kategori. Diğeri product. Peki bunu aldım. Ondan sonra bu kenarda dursun. Şimdi populate fields olsun yine burada. PK olsun, Slack olsun, status olsun.
Bu kategori admin olsun bu arada bunun ismi. Peki başka? Bu ikisini filtreleyebilsin. Bir tane daha olsun bundan. Ve bu da product olsun. Bu product'ta da ne olsun? Muhakkak olması gerekenler price olsun. Ve başka? Stock olsun. Bunlar muhakkak olsun. Bunları da yazdık. Mesela stock'ta veyahut da price ile ilgili burada filtreler ekleyebiliriz ama gerek yok şu anda. Admin site.register. Ne yapacaktım ben burada? Kategoriyi ekleyeceğiz. Kategoriyi yazacağım. Sonra altıda Sonra da buraya da product'ı yazacağım dedin. Kaydettim. Kaydettikten sonra run server yapayım. Run server yaptım. Run server yaptıktan sonra da geldim. Localhost dedim ve enter tuşuna bastım. Sayfam gelmişti. Admin dedim. Ve admin dedikten sonra da burada categories gördüm. Ama bir tane de kategori ekleyelim. Ne diyelim kategoriye? Tişört değil de şuradan bere diye yazalım. En azından o kolay. Ama Slağ'ın mesela kendisi yapmadı, getirmedi. Bere diye yazayım ben şimdilik. Neyse. Kendim yazayım ve yayınlandı diyeyim. Ve kaydet butonuna basayım. Ama burada doğru bir şekilde ismini falan filan status kısımlarını, şurada yazdığım kısımların hiçbirisini getirmedi. Niye? Şurada admin panelde burada status bilmem ne falan filan bir sürü alan getirmesi gerekiyordu. Hiçbirisini getirmedi. Niye getirmedi? Table'dan dolayı değil mi? Başka bir sebep var. Hocam model bunları kaydettim. Hı hı. Neden getirmedi? Şey yazmamız lazım hocam. Product admin ve kategori admin. Aynen öyle. Yanına bunları yazmam lazım ki bunlarla birlikte match etsin. O yüzden kategori admin'i buradan seçtim ve buradan da product admin'i seçtim. Ve bunları da yazdıktan sonra sayfamı yeniliyorum. Ve geldikten sonra da burada title'ım bilmem neyim her şeyim geldi. Okey. Aynı şekilde buradan yeni bir tane product eklemeye çalıştığımız zaman kategorisinde bu arada kategorinin şeyi object 1 olarak gözüküyor. Ben bunu nasıl düzelteceğim? DSTR yapacağız hocam. Models. Diyor ki eğer diyor hocam diyor gelirseniz buraya ve şuradaki models'ın altında fonksiyon açıp ondan sonra str'yi değiştirirseniz ve buraya self diye yazarsanız o zaman bununla ilgili tabii self'i doğru yazabilirsiniz hocam diye söyleyecektir. Yine yazamadım. Ne yapacağız? Self title vereceğiz hocam. Return self nokta title diyeceğiz. Bunu dersek title'dan git class'taki bilgiyi o şekilde değiştir demiş oluyoruz. Sayfayı yenileyecek olursam da buradan bereyi artık görebileceğim. Peki nasıl bir bere? Renkli bere. İçerisindeki yazan bilgi ne? Bu product'ın bilgisi. Product'ın bilgisini yazdım. Price yazdım. 10.29 TL dedim. Stock dedim ve burada 2 diye yazdım ve yayınlan dedim. Kaydettim. Gördüğünüz gibi renkli bere diye yazdı. Ondan sonra slağını belirtti, price'ını belirtti. Statüsü var. Ne zaman update olduğu ile ilgili bilgiler. Her şey burada var. Nasıl? Tamam. Niye admin'de yaptım şu anda? Çünkü bunlarla ilgili vakit kaybetmeye gerek yok. Yani bundan sonra tek yapmanız gereken eğer bunu manage'in içerisine koyacaksanız birincisi geleceksiniz bir tane form oluşturacaksınız. Formun zaten gördüğünüz gibi kopyala pastalayla nasıl yapacağınızı aslında bir bakıma her yerde gösterdim. Bir tane yapıyı kurguladığınızda şimdi olayı şöyle düşünmeniz gerekiyor. Bir tane yapı ve bir tane URL sistemini doğru bir şekilde kurgulayıp yaparsanız hepsini birleştirirseniz sonra diğerleri birbirine çok benzer hale geliyor. Product da aslında page'in aynısı. Ondan sonra işte kategori de page'in aynısı. Hepsi aslında page'in aynısı. Yani page diyorum ama page'i ilk önce yaptığımız için page'den bahsediyorum. Yoksa başka bir şeyin aynısı da olabilirdi. Çünkü hepsinde title olması gerekiyor. Hepsinde neredeyse slug olması gerekiyor. 2 tane daha field ekledik. Neydi o? Price ekledik. Başka? Bir de stock ekledik. Bitti. Şimdi bunları yönetebiliyor olmamız lazım. Ürünleri koyacağız. Bu sefer kullanıcı tarafındaki sayfaları oluşturacağız.
Sayfalar oluşturduktan sonra da 1 saat içerisinde hemen e-ticaret sitemizi çalışır hale getirmeye çalışacağız. Satarız hocam. Satarız bunu da. Hem de Kafta satarız. Yok, ürün satarız. Kafta 2, 3, 4, 5 diye. Kategori eklemeye bir girer misiniz bana? Models'e geldim. Buraya mı? Yok yok. Panelden. Admin paneline. Okey. Geldim. Ve buradan ekle butonuna bastım. Şimdi bunu populate edecek mi? Bakın populate ediyor. Çünkü admin'i registrate etmiştik. Buraya işte Hakan Tre'ın diye yazdım. Kategorisi. Buna göre düzeltti burayı. İstersek gidip kendimiz de oradaki şeyi Models'tan alıp kendimiz de yazabilirdik. Okey. Kimse bu arada yazmıyor galiba. Hocam yazarken, Korktum az önce. hocam yazarken kopuyor insan gerçekten. Yani o yüzden yüklüyorsanız kitap oradan çekeriz. Tamam. Bir saniye. Şimdilik o zaman yayını kesiyorum. Bir sonrakinde zaten devam ederiz.